Yepis yeni bir videodan da herkese selamlar sevgiler dostlarım. Bugün Rifter alınır mı? Maddeler halinde neden alınmalı? Sizlerle bundan bahsedeceğiz. Yolculuğumuza başlayalım. Bu sırada da sohbetimize de başlayalım arkadaşlar. Şöyle sitenin içinden çıkayım bir. Ondan sonra başlayalım muhabbetimize. O zaman birinci sebep olarak öncelikle ilk başta EAT8 şanzımanı var arkadaşlar. Sıkıntı çıkarmamasıyla meşhur bu şanzıman. Alıp bindiğiniz zaman kafanız rahat bir şekilde uzun ömürler sıkıntı çıkarmayacak şekilde binebilirsiniz. Zaten bu EAT8 şanzımanı Peugeot birçok aracında da kullanıyor arkadaşlar. Bu yüzden gönül rahatlığıyla binip kullanabilirsiniz. İstediğiniz kadar yükleyin araca. Çekiş konusunda problem yaşamanız yok gibi bir şey arkadaşlar. Çünkü araç 1.5 130 beygir, 8 ileri ve 320 Nm torka sahip arkadaşlar. Bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman hani aracın stop ne alakalı? Az önce stop etti arkadaşlar. Sebebi de start stop'tan dolayı. Aklıma stop geldi niyeyse. Ne dedik? Aracın hani çekmeme ihtimali çok düşük. Bu ikinci bir nedendi. Gelelim diğer nedenlerimize. Araç ticari olmasına rağmen SUV gibi gözüküyor. Tabi bu Ford'da vesaire de böyle ama PSA grubunu saymıyorum zaten. Hani SUV gibi durup böyle cüsseli vesaire durup size bir SUV edasında haz yaşatması, bu da alınması gereken üçüncü neden bana göre tabi. Gelelim diğer bir sebeplerine. Ticari arkadaşlarına göre, ticari rakiplerine göre onlarda bulunmayan donanımlara, özelliklere sahip. Şimdi diyebilirsiniz ki işte kedide ne bileyim işte vakumlu kapı var vesaire vesaire diye oradan yazan arkadaşlar olabilir. Burada da direksiyon ısıtmamız var arkadaşlar. Burada da Ford'u yazabilirsiniz. Koltuk ısıtması bile var gibi gibisinden. Peugeot'umuzda da şalter vites sistemi var. Ondan sonra elektronik el frenimiz var. Yani bunları göz önünde aldığımız zaman aslında diğer rakiplerine göre teknolojik olarak da bana göre üstün arkadaşlar. Neden öyle diyorum? Hani bir ticari bir araçta vakumlu kapı benim gözümde çok önemli değil. Ama bu şalter vites sistemi, ne bileyim işte mesela şeyleri var. Eco mod, kum modu, çamur modu. Diğer hiçbir ticari araçlarda bunu göremiyorsunuz arkadaşlar. Bu yönden de baktığımız zaman Rifter'ın alınması gereken dördüncü sebebi bu teknolojik üstünlüğü diyebiliriz. Gelelim 5. nedenimize. Dostlar. 5. neden kesinlikle diğer ticari rakiplerine göre genişliği, büyüklüğü arkadaşlar. Atıyorum uzun yol mu yapacaksınız? Bu arabayla çok rahat yaparsınız. Saklama alanları çok geniş. Bagaj hacmi çok geniş. Kamp mı yapacaksınız? Burada koltuklarımız dümdüz yatıyor. Hani arka tarafta. İşte yastığınızı vesaire işte atın, ne bileyim şişme yatak atın. Burada kamp yapılabilecek çok güzel alan sunmuş. Malzeme mi yükleyeceksiniz? Diğerlerine göre hem daha fazla malzeme alır. Diğerleri derken bu arada arkadaşlar PSA grubunun dışındakilerden bahsediyorum. Gidip de ya Toyota'da da aynı, şunda da aynı, bunda da gibi muhabbetlere girmeyin. Mesela Ford'da bu durum yok. Zaten Ford'la Rifter'ı karşılaştırdığım video var. Sağ üstten ulaşabilirsiniz ona da. Orada Ford'un genişlik konusunda Rifter'dan ne kadar eksik olduğunu anlattım sizlere. Onun dışında dostlar dediğim gibi saklama alanları konusunda da çok geniş, ferah bir alan sunuyor sizlere yaşam alanı olarak da. Bu da 5. nedenimizdi. Genişliği, ferahlığı arkadaşlar. Hani malzeme yükleme konusunda da diğer rakiplerine göre üstün olması alınacak sebeplerden birisi yapıyor. Gelelim 6. olması lazım galiba arkadaşlar. 6. nedenine. 6. olarak tabi diğer rakipleri de hani parça vesaire konusunda mesela Volkswagen'e, Ford'a baktığımız zaman parçaları yine rahat bulunur, zor bulunur demiyorum ama benim görüşümce bir Peugeot'a göre biraz daha nadir bulunur. Özellikle Volkswagen grubunda. Veya bulunsa bile parçalar pahalı olur arkadaşlar. Peugeot sınıfında biraz daha ucuz. Bu parça konusunda da hani
bir Volkswagen'in Alman kalitesi dediğimiz bir sınıfın parça pahalılığı var. Bir de Peugeot'un pahalılığı var. İkisi denk değil yani. Parça ucuzluğundan dolayı tercih edilebilir 6. sebep olarak. 7. sebep arkadaşlar bu sürüş asistanları. Diğer rakiplerinde yine bu kadar sık değil bu asistanlar. Bu kadar hani başarılı, gelişmiş değil. Burada bizi ok gibi götürebilen bir asistan var. Hiç böyle sağa sola vesaire sapma yapmıyor. Direkt hani şeritlerini okuduğu sürece ok gibi bizi götürüyor arkadaşlar. Kendisi kontrol altına alıp yine durunca hani kalkıyor vesaire, öndeki durunca duruyor, kalkıyor, gidiyor gibi şeyleri zaten diğer rakiplerinde de var. Bunda da var. Onun fazla söylemiyorum. Evet dostlar, 7 tane madde saydık neden alınmalı diye. Benim aklıma gelenler bunlar. Sizce diğerlerinden ayıran özellik böyle şu yüzden alınmalı diye düşündüğünüz başka bir neden varsa da yorumlara yazın. Hani benim unuttuğum, abi şu da var ya da kardeşim bu da var diyerekten yazabilirsiniz arkadaşlar. Benim kendi görüşüm, bir ticari alacaksanız kesinlikle Rifter almalısınız. Bu Rifter kullandığımdan değil arkadaşlar. Tamam, Volkswagen'i var, işte Ford'u var. Ama onlara baktığımız zaman bazı şeyler böyle ufak tefek şeyler eksikliğinden dolayı can sıkıyor arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir ve işinize yaramıştır dostlarım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.